Arkadaşlar özellikle durdum. Size de anlatmak istiyorum. Gerçekten de enteresan bir hanımefendiydi. O kadar enteresan bir konuşma geçti ki aramızda. İlk bizi gördü, yani içeri girdik. Normal çay içmeye, biz orayı çaycı zannettik hatta. Normal çay içmeye girdik. Fakat gördüğü anda dedi ki karaciğer. Ben şok oldum. Dedi uzun süre önce ya da yakın zamanlarda karaciğerini etkileyen bir ilaç mı alıyorsun? Dostlar, müzede mi geziyorsunuz, ormanda mı geziyorsunuz? Bazen ortalık karışıyor. İşte o yüzden burası benim için sadece bir turistik durak değildi. Önemli canlılarından biri de figürleştirilmiş kobra. Bazen yollar bitiyor. Biraz böyle ormandan yürüyorsunuz. Sanki bir ayrılık gibi, sanki bir üzgün durum gibi bir yüzlerinde ifade var. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Right at this yeah. Evet arkadaşlar, bizi ilk karşılayan bu harikulade ejderha figürü. Bugün sizi Vietnam'ın o meşhur Sisli Dalat şehrinin derinliklerinde tam anlamıyla topraktan doğan bir sanat harikasına getirdim. Clay Tünel deniyor buraya. Yani kil tüneli. Ama burası bildiğiniz tünellerden değil. Devasal bir açık hava müzesi. Gelin en baştan başlayalım. Burası ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Her şey 2010 yılında Trinh Van Dum adında bir vizyonerin hayaliyle başlıyor. Yaklaşık 4 yıllık bir Ar-Ge sürecinden sonra 2014 yılında kapılarını açıyor. Dung bölgenin o meşhur kırmızı bazalt toprağını alıp özel bir karışımla beton kadar dayanıklı hale getirmiyor. Getirmenin bir yolunu bulur. Yani ormanın ortasında 1.2 kilometre, notlarıma bir daha bakayım, 1.2 kilometre, evet. 1.2 kilometrelik yolu tamamen toprağa kazıyarak ve şekillendirerek bir tarih şeridine dönüştürmüşler. Dışarıdan bir şey getirilmiyor arkadaşlar. Yani içeride ilerlerken toprağı kazıya kazıya ve çeşitli maddelerle karıştırarak bu heykelleri oluşturuyorlar. Peki sanatsal amacı ne? Aslında burası Dalat'ın canlı bir sözlüğü dostlar. Amacı şehrin kuruluşundan bugüne kadarki hikayesini hiçbir yapay malzeme kullanmadan sadece doğanın kendi sunduğu toprakla anlatmak. Vietnam kültürüyle bağı ise çok derin. Hikaye bölgenin yerli halkı olan Ko insanlarının efsaneleriyle başlıyor, ormandaki vahşi yaşama gidiyor, mitolojiye, ejderhalara dönüşüyor, sonra Fransız sömürge dönemine, Doktor Yersin'in şehri keşfine ve oradaki ikonik binaların yapılışına kadar uzanıyor. İçerideki eserlerde belirli bir akım ararsanız, yani buna ne diyebiliriz düşünüyorum, naif sanat ya da doğa ile bütünleşik realizm belki. Heykellerde kusursuz bir mermer işçiliği falan yok. Aksine toprağın o rustik, ham ve sıcak dokusu her yerde.
Dev uçaklar, antik tren istasyonları, devasal bir Vespa, tabii ki o meşhur Sonsuzluk Gölü'ndeki birbirine bakan dev yüzler. Bunların hepsi topraktan. Son olarak mekanın özelliğinden bahsedelim. Thuyen Lam Gölü'nün hemen kıyısında, devasa çam ormanlarının içinde. Dalat zaten Vietnam'ın en serin ve en huzurlu bölgesi. Ama bu müze o ormanın içindeki kızıl toprağı sanata dönüştürdüğü için doğayla bir bütün gibi hissettiriyor. Yürürken sanki toprağın altına sızmışsınız ve bir şehrin hatıraları arasında, bir kültürün içerisinde dolaşıyor musunuz gibi bir atmosfer var. Kısacası burası bir adamın tutkusu, bir şehrin tarihi, bir kültürün derinlikleri ve doğanın ham gücünün birleştiği, dünyada eşi benzeri az bulunan bir yer desek herhalde çok abartmayız. Eğer yolunuz Dalat'a düşerse toprağın nasıl konuştuğunu kendi gözlerinizle bence mutlaka bir görün. Sớm mai lặng trên mặt hồ, sương bay chậm trên làn mây mờ, con chim nhỏ gọi ngày mới, lá khe khẽ chạm vào nhau. Vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hồ nước xanh ôm trọn trời trong, rừng cây Việt Nam hiền hòa, dù trái tim tôi ngủ yên. Vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, theo bước chân tôi đi dọc bờ sông, hơi thở đất trời ấm nồng gọi tên. Bazen Rus turistlerin de Koreli turistler gibi biraz garip olduğunu düşünmüyor değilim arkadaşlar. Görecek başka şey olmayan insanların hareketleri bazen böyle oluyor diyorum ve geçiyorum. Evet. Gautama Buddha. Böyle hediyelik eşyacılar da kurulmuş olabiliyor arkadaşlar. Meyve satıyorlar. Böyle bir meyve satan noktalarla da karşılaşabiliyorsunuz. Kafeler oluşturmuşlar. Karavanları kafe yapmışlar. Çok uyumlu bir biçimde. Böyle bir göl kenarına doğru geliyoruz. Bir sürü göller var. Bu büyük gölün, doğal gölün çevresinde küçük su birikintileri var. Yapay göller diyeyim. Bakın şöyle döne döne bir bu tarafa, bir bu tarafa, bir bu tarafa ta şu noktada bir giriş vardı. O girişin oradaydık. O girişten döne böyle vadi gibi. Tünel demelerinin nedeni de bu zannedersem. Bir sanat vadisinden geçtik ve bu tatlı yapay göle geldik. Çiçeklerle bezenmiş. Hemen arkasında orman var. Hemen şurada da şöyle biraz yakınlaştırayım. Dev bir göl var arkadaşlar. Burada bayağı insan birikmiş. Ne var acaba? Bakacağız. İnsanlar bu heykele bakıyorlarmış. Yapay bir gölün içerisine kurmuşlar. İki insan. Sanki bir ayrılık gibi, sanki bir üzgün durum gibi bir yüzlerinde ifade var. Birazdan daha net göreceğiz. Belki buradan yanılıyorumdur. Bakın bu yapay... Bu yapay göl, korktum arkadaşlar. Birden foto diye bağırınca korktum. Ne diyorduk? Evet. Bu yapay göl şurada bitiyor. Diğer büyük göl başlıyor. Burada da belki yüzleri biraz daha net gösterebileceğim size.
Evet, böyle su birikintilerinin ortasına heykelleri kondurmuşlar. Bu sefer su birikintisi değil, böyle bitkilerin ortasına yerleştirmişler. Tezgahlar kurulmuş. Yine sanatçılar sokak sanatını sürdürüyorlar. Anh chị ngồi đây em vẽ cho anh chị 5 phút rồi xong rồi. Ya inanmıyorum, heykel zannettim. I supposed sculpture, but it's real. Heykel zannettim ama heykel değil ya. Güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar yaklaşık 45 dakika 1 saat dolaştık. Pek çok heykel gördük. Şimdi bir çay içeceğiz. Çay içmeye gidiyoruz. Çay atiso. Çay, üzüm ve elma şarapları, sirke ve çeşitli kuru yemişlerin, kurutulmuş çayların olduğu böyle bir dükkan. Rahatlatıyor, sakinleştiriyor, beyne iyi geliyor. Bu da Dạ đây này. bu da Chị lấy karaciğer một chút içinmiş. ở nơi cái Ama 350.000 VND. Bakacağız. chị lấy mà đúng ra là chị lấy 1/4 này nha. Özellikle durdum. Size de anlatmak istiyorum. Gerçekten de enteresan bir hanımefendiydi. 70, yalan olmasın 69. 69 dedi. 69 yaşında bir hanımefendi. Hala inanılmaz atik. Sebzenin ismini unuttum. Arşitok. Enginar. Enginar. Enginar çayı ve diğer çayları satıyor. O kadar enteresan bir konuşma geçti ki aramızda. İlk bizi gördü, yani içeri girdik. Normal çay içmeye, biz orayı çaycı zannettik hatta. Normal çay içmeye girdik. Fakat gördüğü anda dedi ki karaciğer. Ben şok oldum. Dedi uzun süre önce ya da yakın zamanlarda karaciğerini etkileyen bir ilaç mı alıyorsun? Şok oldum. İkinci şok. Öyle bir ilaçla bir geçmişim vardı. Dedim evet. Ben öyle Cem'den bu yanımdaki ölsün bana ne? Dedi bu çay sana göre. Sonra anlattı. Çayın niteliklerini anlattı. Bize çaydan ikram etti. 2 türünü verdi. 52 kg này. Cũng nhờ chị uống cái này. Tadı biraz garip Hồi xưa ya. chị bị dị ứng Tadı thời çok tiết nữa. garip. Cái thời tiết mà nó bị vậy là chị bị Ya gerçekten böyle şoke oldum. Sonra şeyi sorduk, dedim eğitim var mı? Evet eğitim var ama dedi ben okulda öğrenmedim. Okula gittiğimde zaten her şeyi biliyordum. ngứa. Thế là cái ông Yani giám bitki đốc özü olduğu o kadar belli ki, kekik desem kekik değil. miễn phí mà chị uống. Acayip bir şey. Thôi, anh ơi. Çünkü dedesi, yani kendisinin dedesi bu konularda geleneksel şifacı, Dalatlı kendisi, aynı zamanda buralıymış. İşte bahsetmiştim ya size, hani hem Hanoi'ye hem Dalat'a, daha önceki videolarımda da bu videodan bahsetmiştim, hatırlamıyorum. Hem Dalat'a hem Hanoi'ye hem de Vietnam'ın çeşitli noktalarına köylerden bu tip konularla ilgilenen insanlar, çiçekçiler, bitkilciler, aslında bence bitki bilimcileri yani. Bunlar geliyor ve onlardan birisi de dedesi. Ve o yüzden de dedesinin yanında yaklaşık 30 yaşına kadar onunla beraber çalışmış. Dedesinden o bilgiyi almış. Şimdi de bu bilgiyi bizlere veriyor. Bu hanımefendiyi mutlaka buralara yolunuz düşerse bulun. Ve özellikle yani böyle iç organlarınızın temizlemek için de bence bu çaydan için. Çayın tadı nasıl? Berbat. Hiç önemli değil ama sağlıklı. Sağlıklı olduğunu da oradan anlıyoruz. Çok kötü değil ama hani böyle bir şekerli falan değil yani, ya da ne bileyim herhangi bir hoş aroma, göreceli. Yani ben beğenmedim. Bir başkası beğenebilir ama içeceğim. Mutlaka içeceğim. Çünkü gerçekten de şoke oldum. Falcı gibiydi ya. Gerçekten böyle yüzüme baktı, vücuduma baktı. Çat diye bu enginar çayını bize verdi. Vallahi annem izliyordur büyük ihtimalle. Normalde o da bu tip şeyleri böyle bana sürekli içirmeye çalışır. O zamanlar hiç içmezdim. Çok böyle uslu, akıllı bir çocuk değildim ben. Gençken de öyle. Şimdi Tao bayağı böyle polis gibi dedi, bunu her gün içeceğiz, programımıza alıyoruz. Eyvallah dedim.